Bundan bir yıl önce Türkiye'nin en ünlü ateistlerinden birisi. Profesör. Bu profesör Kur'an'ı yalanlıyor. Bilim diyor Kur'an'a karşı gelir diyor. Ve jeoloji bilimini delil olarak gösteriyor. Bunun cevabı olarak fenleri dinleyelim dedim. Ben de jeoloji mühendisiyim bu arada. Ben de yani bu gibi profesörlerle çok eğitim aldım. Ama profesörlere odaklanmayıp fenne odaklandığımız zaman nasıl gerçeği buluyoruz, doğru yolu buluyoruz? Onunla ilgili bir deney yaptık. Bismillahirrahmanirrahim. Kastamonu'da lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler. Bize Halık'ımızı tanıttır, yaratıcımızı tanıttır. Muallimlerimiz yani öğretmenlerimiz bize Allah'tan bahsetmiyorlar dediler. Aslında birçoğumuzun mevzusu değil mi? Şu anda da, günümüzde de, geçmişte de böyle oldu. Yani şu andaki okuldaki öğretmenlerimiz bize çok fazla Allah'ımızı tanıttırmıyorlar. Bakın çok önemli bir şey. Yaratıcımızı tanıttırmıyorlar. Bize yaratıcımızı tanıttır diyor. Bizim dünyaya geliş amacımız aslında yaratıcımızı tanımak. Marifetullah dediğimiz ilim. Durum böyleyken bundan bir yıl önce Türkiye'nin en ünlü ateistlerinden birisi. Profesör. Bu profesör Kur'an'ı yalanlıyor. Bilim diyor Kur'an'a karşı gelir diyor. Ve jeoloji bilimini delil olarak gösteriyor. Şimdi dediği şey şu. Nahl suresi 15. ayette hem dünya hareketiyle sizi sarsmasın diye yeryüzüne sabit dağlar koydu diyor. Neymiş? Sarsıntıları engellemesi için dağların koruyucu bir görevi olduğundan bahsediyor. Doğru muyum ayet? Şimdi bu ayeti öyle bir yorum katıyor ki kendisi kendi yorumunu bilim gibi gösterip fen gibi gösterip bizi aslında bir nevi aldatıyor diyebiliriz. Yani Kur'an'ı yalanlamaya çalışıyor kendi yorumuyla. Peki biz bunu nasıl çözebiliriz? Bunun çözümü nasıl olabilir? Bakın üstadımız ne diyor? Sizin okuduğunuz fenlerden her fen kendi lisanı mahsusuyla yani kendine has lisanıyla, kendine has diliyle mütemadiyen sürekli olarak Allah'tan bahsedip Halık'ı tanıttırıyorlar. Yani yaratıcıyı tanıttırıyor aslında o fen. Okuduğumuz fenler. Muallimleri değil, onları dinleyiniz. Demek ki öğretmenden çok fenlere odaklanmamız gerektiğinden bahsediyor. Şimdi ben de bunun cevabı olarak fenleri dinleyelim dedim. Ben de jeoloji mühendisiyim bu arada. Ben de yani bu gibi profesörlerle çok eğitim aldım. Ama profesörlere odaklanmayıp fenne odaklandığımız zaman nasıl gerçeği buluyoruz, doğru yolu buluyoruz? Onunla ilgili bir deney yaptık. Deneyimize geçelim. Evet, deneyimizden önce dünyamızı biraz tanımamız gerekiyor. Dünyamızın en dış katı katmanına litosfer adı verilir. Yani dış kabuk. Öncelikle en ince tabaka olan okyanus diplerinde litosfer tabakası vardır. Yani kabuk kısmı vardır. Bu 8-10 kilometre kalınlığındadır. Karalarda ise 35-40 kilometre, hatta dağlarda, burada da bir dağ oluşturmuşuz gibi yani temsili. Şimdi deneyimizde ince tabakayı çamaşır ipimiz temsil edecek. Büyük kütleleri oluşturan dağları da bu halat temsil edecek. Şimdi küçük bir fizik deneyi yapacağız aslında. Böylece jeofiziği çözmüş olacağız. Belirli bir kuvvetin etkisi altında. Şimdi kolumla buraya bir kuvvet uygulayacağım. Ve bu kuvvetin oluşturduğu enerjiyi bakalım ince ipte nasıl etki gösteriyor? Yani ince tabakada nasıl etki gösteriyor? Kalın tabakada nasıl etki gösteriyor? Bundan bahsedeceğiz. Belirli bir kuvvetin etkisi altında belirli bir enerji ile belirli bir yönde hareket eden bir dalga büyük bir kütleye rast gelince enerjisini bu kütleye dağılması sonucu zayıflar ve söner. Şimdi bakalım sönüyor mu? Buradan kuvveti uyguluyorum. Aynı denizdeki dalga gibi bir enerji gidiyor değil mi? İşte depremlerin oluşturduğu sarsıntı böyle bir şey. Yani burada oluşturduğum dalga gibi aynı. Kolumun oluşturduğu sarsıntıya da deprem diyecek olursak temsili olarak bu oluşturduğu enerjinin iletilmesi sonucu gördüğünüz gibi dağlara geldiğinde sarsıntı sönümleniyor. Depremleri yani sarsıntıları önleme etkisi bulunmakta dağlarda. Yani fizik deneyimiz bunu söylüyor. Peki bakalım bu olayı Kur'an nasıl açıklamış? Bismillahirrahmanirrahim. Hem dünya hareketiyle sizi sarsmasın diye yeryüzüne sabit dağlar koydu. Bakın sarsıntıyı önleyici etkisi Kur'an'da bahsedilmiş. Yani burada Kur'an'ın bilimle çelişen bir tarafı olmadığı gibi Kur'an'ın aslında bir mucizesidir. 1400 yıl önce jeoloji ilmi bu kadar gelişmediği bir dönemde, araştırmaların, bilgi birikiminin daha bu kadar yoğun olmadığı bir zamanda dağların sarsıntılara karşı güvenilir olduğunu anlatıyor. Nahl suresi 15. ayet. Şimdi Sinan'a geri dönüyoruz. Evet, öncelikle bilim ile yorumu birbirine karıştırmamamız gerektiği birazcık anlaşıldı. Hem fen ilimlerinin aslında bize Allah'ı tanıttırdı. Yani şu kainata, şu evrene aslında kitap gibi düşünebiliriz değil mi? Mesela bugün tıp ilmi insan hakkında bir sürü kitap yazılmış durumda değil mi? Bu aslında kainatın bir kitabı. Yani o kadar çok bilgi var aslında senin vücudunda. Ve bu bilgilerin hiçbirisini sen oluşturmadın değil mi? Bu yaratıcıyı gösteren bir delil aslında. Dolayısıyla sen kendi ilminle tıbbı incelediğinde Allah'ı tanıyorsun aslında.
aslında. Fenler bize Allah'ı tanıttırıyor diyor Üstad. Bakalım Üstad kendisi bilimsel olarak ne örnek vermiş. Mesela nasıl ki mükemmel bir eczane ki. Şimdi bir eczane düşüneceğiz ve eczanenin içindeki haplardan konuşacağız. Ve eczanedeki o kimyevi deneyler sonucu oluşan haplardan. Nasıl ki mükemmel bir eczane ki her kavanozda harika ve hassas mizanlarla alınmış. Yani 2 dirham ondan, 3 dirham ondan alınıyor değil mi? Bir ilaç oluşturulurken. Hatta işte 2 miligram, ne bileyim 0,001 miligram. Doğru muyum? Yani o kıvamını ayarlamak için çok hassas bir terazi gerekiyor. Doğru muyum? Çok hassas bir terazi lazım ki o ilaç fayda sağlasın. Eğer o hassas mizanı tutturamazsan, o hassas ölçüyü tutturamazsan baş ağrısı ilacı yapacağım derken intihar ilacı yapabilirsin değil mi? Yani seni öldürecek bir zehir yapabilirsin. Veya bir gribe iyi gelecek bir ilaç yapayım derken kendini zehirleyebilirsin. Dolayısıyla aslında onların ne kadar miktarı çok önemli ve miktarının pişmesi de mesela ısıya maruz kalması falan da çok önemli. Devam edelim. Mesela nasıl ki mükemmel bir eczane ki her kavanozda harika ve hassas mizanlarla alınmış hayattar macunlar, ilaçlar ve tiryaklar var. Şimdi Üstad burada şundan bahsetmiş ya, bir ilaç oluşturmanın ne kadar zor olduğundan bahsetmiş. Fakat biz bunu içine girmeden anlayamayız. Mesela Turgay abi dışarıdan senin işi gören adam oturduğu yerden televizyonu tamir ediyor, işte bilgisayarı tamir ediyor gibi görebiliyor. Doğru mu? Ama işin içine girip yanında bir çırak olsa bakayım, sen onu öyle bir fırçalayacaksın ki yani bir sürü yanlışlar yapacak. O zaman anlıyor o işin ne kadar değerli bir iş olduğunu. Şimdi biz de bir eczaneci gibi şifa olsun diye bir tane çorba oluşturmaya çalıştık. Deneyimizi verelim. Bakalım derman çorba dedik bunun ismine. Derman mı olacak yoksa zehir mi olacak? Evet, şu anda her derde deva bir çorba oluşturmaya çalışacağız. Faydalı malzemelerimizi aldık, topladık. Hani annelerimiz hasta olduğunda ben de şu anda biraz gribim. Hem gribe şifa olabilecek bir çorba oluşturmaya çalışacağım. Öncelikle krem şanti ile başlayacağız. Evet, biraz absürt olduğunun farkındayım ama krem şanti ile başlıyoruz. Evet, krem şantimizden sonra salça ile devam edelim. Her şeyi bol koyuyoruz ki devası bol olsun. Her derde deva olması için tabii ki ıhlamur vazgeçilmez bir şey. Ihlamurumuzu ekleyeceğiz. Ben biraz bunu suda beklettim ki tam olarak ıhlamurun o özündeki vitaminler, mineraller tam olarak ortaya çıksın diye. Şu anda bunu da döktüm. Birazcık da protein ekleyeceğiz. Protein de ne bulduk? Sucuk bulduk. Sonuçta protein olmazsa istediğimiz kıvamda olmayabilir. O yüzden sucuk önemli. Mutfak tarihinde ilk defa böyle bir çorba yapılıyor olabilir. Urfalı bilim adamlarının bir araya getirdiği eşsiz lezzet. Hem isot hem de pul biber. Ama bu atom pul biber. Yani bu gerçekten çok şeye faydası olduğu söyleniyor ama daha araştırmadım, yani araştıracağım ama birçok faydası var. Bir de isot var yanında. İkisi de çok faydalı olduğundan biz bunları bolca kullanacağız. Of, süper kıvam aldı ha. İdris, gerçekten izlesen canın ister ha. Limon tuzu. Limon tuzunun faydaları saymakla bitmiyor. Diş taşına iyi geliyor. Bak, saça faydası var ya limon tuzunun. Bak, limon tuzu bağırsağı, böbreğe, karaciğeri temizler. Bakın lütfen. Her derde deva olacağından bunu da katıyoruz. Evet. Bunu da attık. Şöyle biraz karıştırmaya devam edelim. Turşu. Bildiğiniz üzere gayet çok sevdiğimiz. Şimdi protein kısmında biraz eksiğimiz olduğunu düşünüyorum. Yumurtadan tamamlayacağız proteinimizin devam kısmını. Karıştırıyoruz. Omega 3 ekleyeceğiz. Fokurdamaya başladı biraz. O yüzden acele etmem gerekiyor artık. Bunu da yine karıştırıyoruz. Evet, birçok şeye faydalı malzememizi boşalttık. Elimizde artık boşaltacak malzeme kalmadı. Evet, birazcık da piştikten sonra az sonra lezzeti tatmak için bir arkadaşımızı davet edeceğiz. 3 gündür aç bıraktığımız bir arkadaşımız olsun ki bunu yiyebilsin. İlk önce hangi dertlerinin olduğunu soracağız. Hangi derdi varsa buna deva olacak inşallah. Çünkü her şeyi kattık gördüğünüz gibi. Vedat, hemen 2 dakika bir şey yapmamız lazım. Bir gelir misin? Ben de. Evet, bir şeyi tatmanı isteyeceğiz senden. Sadece birazcık sıcak, biraz soğumasını bekle. Nasıl? Sos gibi bir şey. Devam et, ye. Ben bunun devamında korkuyorum. Ye. Geliyor ama. Videoyu izleyince göreceksin neler olduğunu içinde. Ye. Bu arada deneyimiz burada bitmiyor. Evet, devam et. Bu arada bir derdin var mıydı mesela, bir hastalığın, sağlığın? Herhangi bir şey? Romatizmam var. Romatizman var. İnşallah iyi gelebilir yani. O kadar şey kattık içine. bir ufak yandım. Her derde deva çorbamızın deneyi aslında şu an bitmedi. Şimdi yarın sohbet olana kadar Vedat ölecek mi, ölmeyecek mi? Bu da bir soru. Şimdi ikinci kısmımıza geçelim. Bakalım yiyecekler doğada bize nasıl hazırlanıyor? Şimdi oraya geçelim.
Evet, şimdi geldik kamkat ağacının yanına, yani minik portakal. Bakalım neleri anlatacak. Şimdi bu minik portakal öyle bir zamanda çıkıyor ki tam kış zamanında çıkıyor ve bizim gribimize iyi geliyor. C vitaminiyle vücudumuzdaki dengeleri sağlıyor. Bize enerji sağlıyor. Bakın düşünün, şu fotosentezle, yani şu yaprağın yaptığı fotosentezle güneşin enerjisi besin olarak depolanıyor ve bizim soframıza konuyor. Yani bizim kolumuzda harcadığımız enerji var ya, o aslında güneşin enerjisi. Bu güneşin enerjisini bize çevirip portakal halinde bize veriyor. Ve aslında bizim yediğimiz protein dediğimiz hayvansal gıdalar, süt, et gibi ürünler aslında yine fotosentez sonucunda oluşmuş şeyler olduğundan protein ve yağ olarak aldığımız besinler de, oradan sağladığımız enerji de aslında güneşin verdiği bir enerjidir temeline baktığımızda. Dolayısıyla böyle faydalı bir besin ve ambalajı organik. Yani ambalajıyla birlikte yesen bile gayet lezzetli. Peki bu besini bu ağaç yapmış dersek, yani bu fotosentez olayını bu ağaç yapmış dersek, hem çok iyi bir kimyager, hem çok iyi bir eczacı, hem çok iyi bir aşçı olduğunu iddia etmemiz gerekmez mi? Aynı fotosentezdeki ürünlerin hepsini, daha doğrusu bu maddelerin hepsini bir bilim adamına verelim. Şu anda fotosentezin formülü tam olarak bilinmiyor. Pi sayısı gibi düşünün. Hala araştırılmaya devam ediyor. Tam olarak fotosentezin formülü bulunabilmiş değil. Fakat temel olarak biliniyor birkaç maddesi. Şimdi eğer biz bu minik portakalı oluşturan bu ağaçtır dersek, bu ağaca mükemmel bir kimyacı, mükemmel bir eczacı, mükemmel bir aşçı dememiz gerekiyorsa, bunu ona yaptıran çok hikmetli bir zat olduğu, sonsuz ilim, irade ve kudret sahibi biri tarafından yapıldığı çok belli değil mi? Yeterince pişirilmiş. Biz çorbamızı birazcık fazla pişirsek yanar, doğru muyum? Şifa vermek yerine, lezzet vermek yerine zehir olabilir. Dolayısıyla biz yediğimiz şeyden belki de zehirlenme ihtimalimiz vardı. O yüzden çok yemedik yani. Çok az tadabildik. Dolayısıyla bunu bu ağacı yaptıracak ancak ve ancak her şeye gücü yeten bir zattır. Ona da biz Allah Celle Celaluhu diyoruz. Şimdi buraya kadar bir dünya anlattım. Artık söz Sinan. Mesela nasıl ki mükemmel bir eczane ki her kavanozda harika ve hassas mizanlarla alınmış hayattar macunlar ve tiryaklar var. Şüphesiz gayet maharetli ve kimyager ve hakim bir eczacıyı gösterir. Aynen öyle de küre-i arz eczanesinde bulunan 400.000 nebatat bu çarşıdaki eczaneden ne derece ziyade mükemmel ve büyük olması nispetinde. Doğru muyum abi? Burada sadece küçük bir kamkat ağacından, yani küçük portakal ağacından bahsettik. Bunun gibi yüzlerce, binlerce nebatat var, doğru muyum? Ve bilebildiğimiz hepsi ayrı bir şifa, hepsi ayrı bir deva oluyor bizim vücudumuza. Hiç bilmediğimiz, etmediğimiz bitkiler bize deva olduğuna göre bu ancak ve ancak her şeyi bilen kudreti ezeliyi gösterir, doğru mu? Cenab-ı Allah'ın isim ve sıfatlarını tanıttırıyor aslında bize ağaç veya havadaki bir atom. Aslında bütün fenler bizi Cenab-ı Allah'a tanıttırıyor. Ne derece ziyade mükemmel ve büyük olması nispetinde okuduğunuz fenli tıp mikyasıyla küre-i arz eczane-i kübrasının eczacısı olan Hakim-i Zülcelali hatta kör gözlere de gösterir, tanıttırır. Kör bir göz bile görebilecek şekilde aslında abi. Aslında fotosentezin şöyle bir özelliği de var. Artık ürün. Abi ben sana mesela bir fabrika oluşturdun. Artık ürünlerini normalde ne yapar o fabrika? Doğada kaybedebilmek için mücadele eder. Doğru muyum? Fotosentezin artık ürünü, yan ürünü oksijen. Yani nefes. Bakın abi, besinsiz belki bir hafta, 2 hafta veya 2-3 ay yaşayabilirsin. Besinsiz. O portakalsız bayağı bir süre yaşayabilirsin. Ama oksijensiz 5 dakika yaşayamazsın. Artık ürün olarak verdiği şeye bak yani. O reaksiyonun denklemine bir bakar mısın? Şurada biz bir fabrikada bir iş üretsek, benim babam keresteci mesela. Onun artık ürünlerini elimizden çıkartmaya bakıyoruz. Bizim için ekstra bir iş oluyor onları temizlemek, atmak, göndermek. Ki doğal bir talaştan bahsediyorum, yani doğal bir atık. Aslında fenli tefekkür ettiğimizde, ki bu metot Kur'an'ın metodudur değil mi? Hiç düşünmez misiniz? Hiç akıl etmez misiniz diyor değil mi Kur'an? Dolayısıyla bizi düşünmeye sevk ediyor. Ama biz düşünmektense ne yapıyoruz biliyor musun? Birisi anlatsın, biz ona inanalım. Ya buradaki sohbeti bile bence tahkik edin yani. Bunu araştırın. Çünkü fen kavain-i külliye deniliyor, yani insanların bilgi birikimiyle oluşuyor. Yani o bilgi birikiminin tamamına bakmak gerekiyor. Bir kişinin söylediğine değil de o bilgi birikimine odaklanmak gerekiyor. Peki abi, son zamanlarda şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Ya neden bütün bilim adamlarına böyle söylediğin zaman inandıracak, bütün herkese söylediğin zaman hepsini inandıracak bir delil arıyor insanlar? Anlatabildim mi? Daha doğrusu en son röportajımda böyle bir arkadaş vardı. Ya diyor ki abi, niye böyle çok açık değil? Niye çok açık bir delil yok? Mesela Kur'an'dan bir ayet göster bana Akif. Diyor ki bunu nerede konuşursam konuşayım kesin bir delil olsun. Herkes sustursun. Kimse artık konuşamasın. Bir teori ortaya atamasın. O kadar ki kabul edilsin Allah'ın varlığı ve birliği. Neden böyle bir ispat yok diye soruyor soruda.
Fakat şöyle bir durum var. Aslında böyle bir örnekler var. Az önceki bahsettiğimiz örnek sizce apaçık bir örnek değil mi? Her gün gördüğümüz ağaç aslında, değil mi? Ağaçtan ispat yaptık ama bu bir mucize aslında. Bu mucizeyi görmemiz lazım. Tefekkür ederek, düşünerek görmemiz lazım. Fakat yine de bu arkadaşlara da bir cevap. Neden daha açık değil? Neden daha fazla açılamaz? Yani insanları iman etmeye mecbur edecek bir ispat neden yok, onu açıklayacağız. Madem Kur'an bu dar-ı imtihanda, yani imtihan dünyasında bir tecrübe suretinde bir musabaka meydanında beşerin tekemmülü için, yani bizlerin, insanların olgunlaşabilmesi için, tekemmülü için nazil olmuştur. Yani biz burada bir imtihandayız, değil mi? Sınavdayız. Peki sınavda direkt tek soru var. O tek soruda da direkt cevabı da söylüyor hoca. O zaman imtihan etmenin bir anlamı kaldı mı? Sınıftaki herkes geçti. Doğru mu? Elbette şu dünyevi ve herkese görünecek umuru gaybiye, gaybtan haber vermek demek. Umuru gaybiye-i istikbaliyeye yalnız işaret edecek ve hüccetini ispat edecek derecede akla kapı açacak. Bak şimdi, Kur'an'daki ispatlar, deliller akla kapı açar ama iradeyi elinden almaz. Mesela Zariyat 47. ayette biz gökleri genişleteceğiz der ve bu bir işarettir. İşari manayla bu söylenmiştir. Yoksa açıkça şu anki bilimin kabul ettiği gibi şöyle yazmaz Kur'an'da. İşte gökler Big Bang'le oluşmuştur ve şu anda da genişlemeye devam etmektedir uzay. Bu şekilde böyle bilimsel bir makale gibi göremezsin. İşari manayla görürsün. Çünkü akla kapı açacak. Orada sana delilini gösterdi mi Kur'an? Gayb. İnsanların bilmediği bir bilgi hakkında. Daha bu bilgi, Big Bang teorisi, dünyanın, evrenin genişlediği teorisi 1950'li yıllarda ortaya çıkmış bir şey. Ama bunu Kur'an 1400 yıl önceden gaybtan haber veriyor yani. Daha o zamanlar böyle bir şey bilinmiyorken gaybtan haber veriyor. Ve böyle gaybtan bir haber aslında bir mucize, değil mi? Çok güzel, net bir delil ama inkar etmek isteyene her zaman açık bir kapı var. Yine inkar etmek isteyen yine bir şeyleri bulup, bir şeyleri bahane edip inkar edecek. Delil olmasına bile gerek yok ha bazen. Ya bazen anlatıyorsun, mesela konuşuyorsun, muhabbet ediyorsun. Şu deliller sunuyorsun. Adam diyor ki belki de biz makarnadan geldik. Şimdi adam hiçbir ispat sunma ihtiyacı duymuyor ki. Ben diyor inanmak istemiyorum diyor. Anlatabildim mi? Dolayısıyla burada üstad diyor ya, kör gözlere de gösterir. Kimse görmek istemeyen kadar kör değildir diyorlar ya. Aynen öyle bir durum. Şimdi Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerine Ankara'daki Nur talebeleri bir mektup yazıyor. Nur her ne kadar karanlığı gideriyorsa da yine onu görecek göz, anlayacak kafa lazım. Çünkü kimse görmek istemeyen kadar kör değildir. Dolayısıyla Allah bizlerin akıl gözünü ve kalp gözünü inşallah açsın ve kendini tanıttırsın inşallah. Allah rızası için El Fatiha.